Kızılcık Şerbeti'nde bombalar ard arda patlıyor ve yeni bölüme dair merakımız giderek artıyor. Videomuza geçmeden önce umarız yaşayan kişi doğadır diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Özellikle son sahne ve devamında gelen fragmanın ardından yeni bölüme dair merakımız daha da arttı. İlk olarak tekne kazasından sağ kurtulan kişiyle videomuza başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki Asil'in yaveri tekne kazasından birinin sağ kurtulduğunu Asil'e söylemişti ve Asil duydukları karşısında büyük şoka uğradı. Dizimizin yeni bölümünde Asil önce bu kişinin Işıl olduğunu söylüyor, ardından da Doğa diyor. Peki bu yaşayan kişi kim? Işıl mı, Doğa mı, yoksa bir başkası mı? Gelelim bu sorunun cevabına. İlk olarak bu kişinin Doğa olmadığını net bir şekilde sizlere söylemek istiyorum. Hemen Doğa hakkındaki soru işaretlerini giderelim. Bunun en büyük sebebi Doğa karakterinin tamamen dizimizden ayrılmış olması ve Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu yeni bir diziyle anlaştı. Bundan dolayı Kızılcık Şerbeti'nde olması mümkün görünmüyor. Sadece burada şöyle bir ihtimal var. Doğan'ın yüzü değişmiş olabilir ve Doğa karakterini farklı bir oyuncu canlandırabilir. Ancak ben Doğa hikayesinin sona erdiğini ve Doğan'ın asla dizimize dönmeyeceğini düşünüyorum. Bu konuda herhangi bir gelişme yok ve Başak karakteri dizimize katılmışken Doğan'ın farklı bir yüzle diziye geri dönecek olması dizinin mantığına hiçbir şekilde uymuyor. Bu konudaki soru işaretlerini gidermek istiyorum. Mustafa da tıpkı Doğa gibi dizimizden ayrılanlar arasında. Işıl'a gelecek olursak Işıl hakkında da veda paylaşımı yapıldı ve şu ana kadar yanıldığını görmediğim Birsen Altuntaş, Işıl karakterinin de dizimizden ayrıldığını söyledi. Ben bu konuda da farklı bir senaryo göreceğimizi düşünmüyorum. Bunun sadece izleyicilerin merak duygusunu arttırmak için yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Burada bu isim bambaşka biri çıkacaktır ve böylece bu konunun üzeri kapanacaktır diye düşünüyorum. Sizlerin bu konu hakkında düşünceleri varsa yorumlar kısmında düşüncelerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Bu konuyu toparlayacak olursak ne Doğan'ın, ne Mustafa'nın, ne de Işıl'ın yaşadığını düşünmüyorum. Bu konuda net bilgileri sizlere bu şekilde vermiş oldum. Şimdi gelelim yeni bölümde yaşanacak diğer gelişmelere. Salkım karakteri son bölümle beraber dizimize hızlı bir giriş yaptı ve Salkım'la Abdullah evlendi. Abdullah yine boş durmadı ve Işıl'la ilgili yaşadıklarının ardından akıllanmayıp gene evlenme isteğine girişti ve çok geçmeden evlatlarını dinlemeden evlendi. Dizimizin yeni bölümünde ailede Salkım'ın etkisi hissedilecek. Bu süreçte Salkım konaktaki dengeleri kendi lehine değiştirecek. Son bölümün ardından Salkım karakterini Pembe'ye benzeten birçok izleyici ortaya çıktı. Açıkçası ben de bu izleyiciler arasındayım. Senaristler senaryo tekrara düştüğü için Pembe karakterinin vedasını hazırlamışlardı. Ancak konu tekrar döndü dolaştı ve Pembe karakterine benzeyen Salkım dizimize dahil oldu. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Bunu senaristlere sormak istiyorum. Sizlere daha önceki analizlerimde Çimen ve Emir hikayesinden bir Doğa ile Fatih çıkarmayı hedeflediklerini söylemiştim ve konu biraz oraya gidiyor. Son bölümde Çimen, Emir'in Salkım'ın oğlu olduğunu öğrendi ve bu gerçekle beraber ne yapacağını bilemedi. Dizimizin yeni bölümünde Emir'in Çimen'le evlenme isteği devam edecek. Çimen şu anlık tıpkı geçmişte Doğa'da olduğu gibi eğitimini tamamlayacağını söylese de çok geçmeden Emir Çimen'i bir seçimle karşı karşıya bırakacak ve Çimen eğitimini yarıda bırakıp evlenmeyi seçecek. Ayrıca yeni bölümde Salkım'la Çimen'in tanıştığını göreceğiz. Bu tanışmada Salkım'ın muhafazakar tarafı baskın gelecek ve Salkım'la Çimen'in arasında çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkacak. Çimen'in Emir için bu anlaşmazlıklara göz yumacağını ve Emir'le ilişkisine devam edeceğini düşünüyorum. Ancak burada asıl belirgin olan Kıvılcım'ın tepkisi olacak. Salkım Kıvılcım'ın tepkisini çekecek ve burada tıpkı geçmişte olduğu gibi Pembe ile Kıvılcım'ın arasında gördüğümüz sahneleri bu sefer Salkım ve Kıvılcım arasında göreceğiz. Yani dizi döndü dolaştı, gene en başa geldi. Bakalım Çimen'le Emir'in hikayesi Doğa ile Fatih'in hikayesi gibi izleyicilere geçecek mi? Yoksa izleyiciler bu tekrar senaryosunu dışlayacaklar mı? Bunu izleyip göreceğiz. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Başak ve Fatih'in tanıştığını göreceğiz. Başak ve Fatih'in arasında çeşitli sürtüşmeler yaşanacak. Ancak çok geçmeden buradan bir aşkın filizleneceğini ve Başak'la Fatih'in arasında güzel sahneler göreceğimizi düşünüyorum.
Fatih, Başak'la beraber toparlanırken Başak'ın amacı ise bambaşka olacak. Başak, abisi Tuncay ile çeşitli hamleler yapacak ve Ünal ailesini köşeye sıkıştırmayı amaçlayacaklar. Tuncay ve Başak'ın ne kadar tehlikeli karakterler olduğunu son bölümle beraber gördük ve bu ikili Ömer'in hapishanede tanıştığı Hikmet'in evlatları. Dizimizin yeni bölümünde Ömer Tuncay'ın peşinde olacak ve onun açıklarını yakalamaya çalışacak. Ancak bu süreçte Tuncay açık vermeyecek ve her seferinde Ömer'in planlarını bozacak. Ömer'le Tuncay'ın sık sık karşı karşıya gelişlerini izleyeceğimizi, Tuncay'ın da Ömer'e karşı hamlelerinin olacağını düşünüyorum. Öte yandan Hikmet karakteri de çok geçmeden hapishaneden çıkacaktır ve Hikmet'in hapishaneden çıkmasıyla beraber dizimizde bambaşka bir hikaye izleyeceğiz. Tuncay karakteriyle ilgili üzerinde en durmayı istediğim senaryo, Kıvılcım'la Tuncay'ın arasında bir ilişki görmemiz. Biliyorsunuz Kıvılcım ve Ömer boşandı ve bu ikilinin bir araya gelmeleri pek kolay görünmüyor. Burada Tuncay'ın Ömer'e karşı hamle olarak Kıvılcım'la tanışması ve ardından Kıvılcım'la Tuncay'ın arasında bir ilişki görmemiz olası. Bakalım böyle bir ilişki gördüğümüzde Ömer'in buna tepkisi ne olacak? Ömer'in de Tuncay'a karşı hamlelerini göreceğiz. Ancak dizimizde yeni bir hikaye yazıldığını ve bu yeni hikayeyle beraber bambaşka olaylar göreceğimizi sizlere söylemek istiyorum. Son olarak Nursema'ya da değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Nursema yaşadığı kayıpların ardından güçlü durmaya çalışsa da pek güçlü duramadı ve içine attığı dertler meydana çıktı. Bu süreçte Nursema her şeye rağmen ayakta durmaya ve güçlü kalmaya çalışacak. Ancak her seferinde onu zorlayacak çeşitli olaylar meydana gelecek. Asil bunlardan biri. Asil ile Nursema'nın arasındaki sürtüşmeleri düşündüğümüzde acaba bu ikilinin arasında bir ilişki mi başlayacak soruları akıllara geldi. Açıkçası ben senaristlerin de böyle bir niyetlerinin olduğunu düşünüyorum. Ancak bu konu izleyicilere hiç geçmedi ve burada geri adım atılıp farklı bir senaryo gündeme geldi. Peki Nursema'ya partner olarak kim gelecek? Gelelim bu sorunun cevabına. Sizlere daha önce analizlerimde bahsettiğim ihtimal gerçekleşti ve Rüzgar karakteri 117. bölümle beraber dizimize tekrardan giriş yapacak. Bu süreçte Nursema Rüzgar'a çok kırgın olacak. Çünkü Rüzgar Nursema'yı yalnız bırakmasaydı Nursema'nın son başına gelen hiçbir olay başına gelmeyecekti. Bir kere Firaz'la tanışmayacaktı ve böyle bir hayal kırıklığı yaşamayacaktı. Ancak Rüzgar Nursema'yı terk etti ve Rüzgar'ın Nursema'ya kendisini affettirme süreci kolay olmayacak. Bu süreçte ikilinin anlarını izlemek çok keyifli olacaktır. Çok geçmeden Rüzgar ne yapıp edip kendini Nursema'ya affettirecek ve ikilinin arasında geçmişte göremediğimiz sahneleri bu sefer göreceğiz ve belki de Nursema aradığı aşkı Rüzgar'da bulacak.